Hikayem aslında 33 yaşımda hayatımın hayal bile edemeyeceğim bir dönüş yaptığı gün başladı. Yaşam ile ölüm arasındaki o ince çizgiyi aşıp sonsuza dek değişmiş olarak geri döndüğümde. Ama size biraz bağlam vermek için Amerika'ya 26 yaşımda büyük hayaller ve hırslarla gelmiştim. Yıllar içinde birkaç iş kurmuş, hayatımın büyük bir kısmını derin bir tutkuyla bağlı olduğum dövüş sanatlarını öğretmeye adamıştım. Çoğu insanın gözünde iyi bir insandım. Hiçbir zaman yasaları çiğnemedim, onursuz yollara sapmadım. Faturalarımı zamanında ödedim, elimden geldiğince komşularıma yardım ettim ve sorumlu bir vatandaş olmaktan gurur duydum. Ancak tüm bunların altında hayatım maddi uğraşlarla doluydu. Zihnim başarıyla meşguldü, ancak daha derin bir anlam arayışında değildim. O dönemde hayatım tamamen maddi kazanç ve dünyasal başarılar etrafında şekillenmişti. Gördüğüm ve dokunduğum şeylerin ötesinde bir varoluş fikri aklıma hiç anlamlı bir şekilde gelmemişti. 33 yaşımda Illinois eyaletinde bir yüksek güvenlikli hapishanede düzeltme memuru olarak çalışıyordum. 25 yıl ve üzeri cezaya çarptırılmış en tehlikeli suçluların bulunduğu bir yer. Burası başka hiçbir yere benzemeyen bir dünyaydı. Kendine has, neredeyse bastırıcı bir enerjiyle titreşen bir yer. O mekanın havasında bir şeyler garipti. Sanki acının ve umutsuzluğun yankıları havada asılı kalıyordu. Bunu hissediyordum ama bu hisleri bastırıyordum. Benim odak noktam para kazanmaktı, görünmeyen güçleri sorgulamak değil. Uzun saatler, yorucu vardiyalar ve sürekli o karanlık enerjinin içinde olmak zamanla beni tüketmeye başladı. 14 saatlik gece vardiyaları yapıyordum. Uykusuzlukla mücadele ediyordum ve zihnim o duvarların içinde tanık olduğum rahatsız edici sahneleri tekrar tekrar oynatıyordu. O enerji peşimi bırakmıyordu. Eve kadar beni takip ediyor. Dinlenme, gevşeme, iş dışında gerçekten yaşama. Yetimi elimden alıyordu. Kişisel hayatıma sızıyor. İlişkilerimi zorluyor. Sevdiklerimden uzaklaşmama sebep oluyordu. Sohbetler yüzeysel hale gelmişti. Sabrım giderek azalıyordu ve rahatlamam gereken anlarda bile zihnim hapishanenin duvarlarına bağlı kalıyordu. Uyku artık nadir bulunan bir lüks haline gelmişti. Gecelerim, her gün şahit olduğum karanlığın rahatsız edici imgeleriyle doluydu. Kendi hayatımda bir hayalete dönüşüyordum. Gerçekten yaşamaktan ziyade yalnızca var oluyordum. Günlerim bitmek bilmeyen bir yorgunluk döngüsüne dönüşmüştü. Ön kapıdan sendeleyerek giriyor, çevremde olup bitenlere neredeyse hiç dikkat etmiyordum. Sadece kendimi duşa sürüklüyor, günün ağırlığını suyla atmaya çalışıyor ve daha nefes almadan tekrar üniformamı giyip hapishaneye geri dönüyordum. Durmak yoktu, rahatlama yoktu. Sadece tükenmişlik ve görev bilinci vardı. Görece yeni bir memur olduğum için pek bir kıdemim yoktu. Bu yüzden programım da öngörülemezdi. Resmi izin günlerim salı ve çarşambaydı. Durmaksızın süren rutinin içinde küçük bir mola gibi görünen zamanlar. Özellikle o salı sabahı. Bir şeyler farklıydı. Alıştığım gibi yorgun hissetmiyordum. Aksine garip bir şekilde enerjik hissediyordum. Sanki görünmez bir güç beni ileriye doğru itiyordu. Göğsümde tuhaf bir heyecan vardı. Kelimelere dökemediğim bir kesinlik. O gün bir şey olacağını biliyordum. Güneş parlak bir şekilde gökyüzünü aydınlatırken minibüsüme bindim ve her zamanki gibi Rut 3 boyunca yaklaşık 1 saat süren eve dönüş yolculuğuma başladım. Sonsuz mısır tarlalarıyla çevrili uzun, ıssız bir yol. Hız sınırına uyuyordum. Her zamanki gibi dikkatliydim. Üniformalı bir memur olarak yasaları harfiyen uygulamam gerekiyordu. Sonra göz açıp kapayıncaya kadar her şey değişti. Bir an direksiyon hakimiyetim vardı, sonraki an her şey kilitlendi. Direksiyon hareket etmiyordu. Frenler yanıt vermiyordu. Hidrolik sıvı yoktu, kontrol yoktu. Araç kaymaya başladı, çılgınca savruluyordu, beni kaotik bir girdaba sürüklüyordu. Paniklememiştim ama zihnim olanları anlamaya çalışarak hızla işlem yapıyordu. Hız göstergesi yükseliyordu. 70, 75, 80 mil. Karşı şeritte bir araba belirdi. Direksiyonun arkasında bir kadın vardı, arka koltukta iki küçük çocuk oturuyordu.
İçimde sarsılmaz bir kararlılık kabardı. Bana ne olursa olsun başka bir hayatı beraberimde götürmeyecektim. Direksiyonu olabildiğince sert bir şekilde sağa çektim, yaklaşan arabadan uzağa doğru. O anda beton bariyere doğru hızla ilerliyordum. Zaman garip bir şekilde büküldü, adeta yavaş çekimde ilerliyordu. Direksiyonu sıkıca tuttum ama korku hissetmiyordum. Bunun yerine beklenmedik, hatta mantıksız bir huzur duygusu içimi sardı. Kendimi tutamadan gülümsedim. Havaalanında yıllardır görmediğim bir sevdiğimi karşılıyormuşum gibi içten bir gülümseme. Sonra çarpışma gerçekleşti. Bedenimden şiddetli bir sarsıntı geçti. Metal üzerime çökerken kulaklarımı sağır eden bir gürültü yankılandı. Dünya bir anda paramparça oldu. Kör edici bir ışık, ezici bir ağırlık, zamanın kendisini bile parçalayan bir güç, kulakları sağır eden bir patlama. Çarpışmanın şiddeti vücudumdan bir şok dalgası gibi geçti. Ama aynı anda daha önce hiç hissetmediğim bir duygu beni ele geçirdi. Süzülüyordum, kusursuz bir durgunluk içinde var oluyordum. Ne acı vardı, ne korku, ne de ses. Beni saran sessizlik mutlak ve derindi. Sanki tüm dünya sessize alınmıştı. Hiçbir baskı, hiçbir yerçekimi, hiçbir dokunma hissi yoktu. Farkındaydım ama düşüncesizdim. Zihnimde ne soru vardı ne de endişe. Sadece var oluyordum, sınırsız bir güven duygusuna, tarifi imkansız bir huzura sarılıydım. Evimdeydim. Fiziksel bedenim hala hurdaya dönmüş, minibüsün içinde sıkışıp kalmışken bilincim genişledi ve her şeyi görebildim. Minibüs tanınmaz haldeydi. Özellikle sürücü tarafı teneke gibi ezilmişti. Tüm mantığa göre ölmüş olmam gerekiyordu. Ama ben hayatımda hiç olmadığı kadar canlıydım. Bu garip, ağırlıksız halde süzülürken bir varlığın farkına vardım. Atmosferde belli belirsiz bir değişim, görüş alanımın kıyısında bir gölge ve sonra onu gördüm. Yaşlı bir kadın enkazın hemen dışında duruyordu. Üzerinde 1800'lerden kalma gibi görünen eski moda siyah giysiler vardı, başı bir eşarpla örtülüydü. Sağ yanağında bir yanık izi vardı. Yüzündeki ifadeyi okuyamıyordum ama durmaksızın ileri geri gidip geliyordu. İçgüdüsel olarak elimi sallayıp dikkatini çekmeye çalıştım. O ise yalnızca başını salladı. Sessiz ve hareketsizdi. Yardım etmeyi reddetti. Ama ben öfkelenmedim. Hayal kırıklığı da hissetmedim. Bunun yerini anladım. Belki korkuyordu, belki daha fazla zarar vermekten çekiniyordu, belki de aracın alev alacağından endişeleniyordu. Onu yargılamadım. Sonra gözlerimi kapattım ve gerçeklik geri döndü. Ses vahşi bir dalga gibi patladı. Sirenler, bağırışlar, metalin ezilerek inleyen sesi. Burun deliklerime keskin bir benzin kokusu doldu. Ezilmiş, aracın içinde sıkışıp kalmıştım. Etrafım kaos içindeydi ama ben garip bir şekilde sakindim. Acil müdahale ekipleri olay yerinde dört dönüyordu. Bir sağlık görevlisi kırılmış camın arasından başını uzatıp bana hareket etmemem için bağırdı. Ona iyi olduğumu söylemeye çalıştım ama kimse dinlemiyordu. Herkes ağır yaralı olduğuma emindi. Beni taşıma pozisyonuna aldılar, üniformamı kestiler, morfin enjekte ettiler, sedye ile ambulansa bindirildim. Yanımda bir şerif oturuyordu. Hala yaşlı kadının neden yardım etmediğini düşünerek ona sordum. Bir vatandaşın yardıma muhtaç birini görmezden gelmesi yasalara aykırı değil mi? Kaşlarını çattı. Neden bahsediyorsun? Yaşlı kadın diye ısrar ettim. Minibüsümün dışında ileri geri yürüyen kadın. Siz gelmeden önce oradaydı. Bana gözlerini kırpmadan baktı. Biz olay yerine gelen ilk ekiptik. Orada başka kimse yoktu. İçimi ürpertici bir soğukluk kapladı. O kadın kim ya da neyse insan değildi. Bu ilk mucizeydi. İkincisi ise hastanede gerçekleşti. Bütün vücudumu taradıktan sonra doktor gözle görülür şekilde sarsılmış halde yanıma döndü. Bana şöyle dedi: "Yıllardır burada çalışıyorum. Daha önce hiç böyle bir şey görmedim. Kötü bir haber alacağıma kendimi hazırladım. Tek bir yaralanmam bile yok. Kırık bir kemik bile. Hatta bir morluk bile. Hiçbir şey. Enkazdan çıkarılırken cam kesiğinden oluşan küçük bir çizik dışında tek bir iz bile yoktu.
Sonraki günlerde gerçeklik algım değişmeye başladı. Görüler, mesajlar, eş zamanlılar, kaza öncesinde saçmalık olarak göreceğim şeyler artık inkar edilemez hale geldi. Artık eskisi gibi biri değildim. Ruhsal uyanışım başlamıştı. 7 yıl sonra yolculuğum beni ikiz alevimle tanıştırdı. Bütün dönüşümümü tamamlayan eksik yap boz parçasıyla. Bu bağlantı sayesinde yaşadıklarımın ardındaki derin amacı nihayet anladım. Sanki ruhsal uyanışımın dağınık parçaları bir araya gelmiş ve beni iyileşme ve aydınlanma yolumu bütünüyle kucaklamaya hazırlamıştı. Zorlukların aslında ceza değil, birer nimet olduğunu fark ettim. Büyümek, uyanmak için fırsatlar. Ve şimdi hayatımı başkalarına rehberlik etmeye, onların da benim bir zamanlar göremediklerimi görmelerine yardımcı olmaya adıyorum. Uyanmak için bir ölüm deneyimi yaşamak zorunda değilsiniz. Bazen tek gereken şey bir anlık bağlantıdır. Bir gülümseme, bir bakış, açık bir kalp. Bu benim hikayem ve bu sadece bir başlangıç. Merhaba. Bu videoda belki de daha önce duymadığın ilginç detaylar var. Eğer videoyu izlerken keyif aldıysan beğen tuşuna basmayı unutma. Yorumlarında düşüncelerini paylaşırsan çok sevinirim. Ve elbette daha fazlası için kanalıma abone olmayı ihmal etme. Bu nedenle YouTube üyelik programımızı tanıtıyoruz. Bir fincan kahveden daha düşük bir ücret karşılığında YouTube'da yayınlanmamış özel ve reklamsız bölümlere erişebilirsiniz. Konuklarla canlı soru cevap etkinliklerine katılabilir, bizimle ve diğer ÖYD deneyimleyenlerle doğrudan etkileşimde bulunabilir, canlı etkinliklere katılabilir ve en önemlisi kanalımızın bu önemli deneyimleri dünya çapında ortaya çıkarmaya yönelik sürekli çabalarını desteklemiş olursunuz. Hadi bu yolculuğa birlikte devam edelim.